vatandaşların bekletildiği, özellikle Bulgaristan tarafında bekletilen araçların bir kısmının işte yavaş yavaş gümrüğe girdikten sonra buradan da bir şekilde vatandaş sıraya alınıyor. Şimdi bakın görüyorsunuz, yoğunluğu vatandaşların çoğu aracında uyuyor ama hava da o kadar çok sıcak ki bu sıcakta burada bekleyebilmek, burada vatandaşların zaman geçirebilmesi tabii çok zor. Evet değerli izleyicilerimiz, görüyorsunuz şu anki bekleme saati 9 saat. 9 saatin üzerinde bir bekleme süresi söz konusu. Merhaba, nasılsınız? Nereye böyle? Nereden nereye? Antalya'dan Dortmund'a gidiyoruz. Dortmund'a gidiyorsunuz. Evet. Nasıl geçti tatiliniz? Çok güzel geçti. Memleket çok güzeldi. Özlem bitti. Ama şimdi yani burada yaşadığımız çile Kaç saattir buradasınız hanımefendi? Şu an 4 saati geçti. Saat 2'de geldik buraya. 4 saati geçti. Herhalde bize gelene kadar akşam 8 falan olur diye düşünüyoruz. Yani istiyoruz ki hükümetimiz, devletimiz buna bir el atsın. Yani insanlarımıza yardımcı olsun. Saatlerde bu eziyet, hani bizi geçin, küçük bebekli çocuklu aileler var. Onlara yaşlarımız var. Yazık, günah yani. Evet. Her sene bu çile. İnsan bazen inanın ki gelmek istemiyor ama sonra gene de gelmek zorunda kalıyorsunuz. Tabii ki. Evet. Evet, yani çocuklarımız yani hep herkes özlüyor vatanını. Bin bir emek vererek buraya geliyoruz. Sonra ama gelin burada bir arpa boyu yol alamıyoruz Bulgarlardan maalesef. Üzüldüğümüz tabii bu sadece yani izleyenler yanlış anlayabilir. Türkiye ile ilgili bir durum değil anladığım kadarıyla. Bir de Bulgaristan tarafı değil mi? Bulgaristan tarafı tabii ki. Bulgaristan tarafında 2 ya da gelirken de öyleydi. 3 tane gişe açıktı. Orada da saatlerce bekledik. Yani sorun o tarafta. Hani bilmiyorum, hükümetlerin, devletlerin bir araya gelip buna bir çözüm, bir şey bulmaları gerekiyor. Yazık, günah. Çocuklu ve yaşlı insanlar için gerçekten zor. Hani biz dayanabiliyoruz. Çocuklarımız biraz büyük, problem değil ama bebekli bir anne saatlerce burada, yani nasıl çocuğunu emzirecek, nasıl bir sürü çile. Maalesef çok sıkıntılı bir durum. Özellikle dediğiniz gibi çocuklar ve ileri yaş grubu için. Yani burada şu anda bekleme süresi 9 saat. Onu söyleyeyim size. Minimum 9 saat bekleyeceksiniz burada. Ondan sonra oraya geçeceksiniz. Orada da en az 1-1,5 saat bekliyor. Bulgaristan tarafıyla ilgili de bir bekleme en az 3 saat civarında da yine bekletileceksiniz. Tabii dönüş zamanı olduğu için böyle bir yoğunluk var ama dediğiniz gibi mutlaka devletlerin kendi aralarında bu sorunu çözmesi gerekiyor. Yani bu sıla yolu dert yolu oldu biraz. Maalesef öyle. Üzülüyoruz. Üzülüyoruz yani, çünkü arkadaşlarımız da var, burada görüşecektik, görüşemedik şu anda, kimileri nerelerdiler, hiçbir bilgimiz yok. İnanın ki yaptığımız izin yani burnumuzdan geldi. Son bölüm biraz sıkıntılı oluyor. Yani gerçekten diyorum. Yani kaç yıldır Almanya'dasınız efendim? Ben 43 seneden beri Almanya'dayım. Eşim ben de 10 yıldır Almanya'dayım. İthal gelin misiniz? İthal gelin. Evet, peki, şakaydı tabii ki. Tabii, şimdi değerli izleyicilerimiz, gerçekten bu hanımefendinin ve beyefendinin ifade ettiği gibi yani sıla yolu belli bir saatten sonra çile yoluna dönüyor. Şimdi çocuklarıyla beraber yaşlılar, ihtiyaçlar vesaire, tamam burada yardım kuruluşları ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı'nın burada ikram yeri var ama burada binlerce araç, insanlar bu sıcağın altında, en azından bu buranın biraz gölgelik olması, seneye belki ağaç ekilebilir, gölgelik alan oluşturulabilir. Bunun yanı sıra hani tamam bu Bulgaristan sorunu bir şekilde devletler halledebilir ama biz kendi içerimizde, Türkiye'nin içerisinde bir şekilde bu sorunu çözmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Burası yeşillendirilebilir, bilmiyorum yani 40 derece sıcağın altında ya da 35 derece sıcağın altında arabaları kapatıyoruz, saatlerce burada bekleyin, gerçekten bir eziyet çocuklar içinde ve en azından hani bilmiyorum, daha geniş bir alanda insanlara belirli, evet yardım kuruluşlarını gördüm, çok güzel ama daha böyle biraz daha olanaklar, tuvaletler biraz daha büyütülebilir, ondan sonra güzelleştirilebilir. Bilmiyorum mesela gölge konusunu ben önemsiyorum. Evet. Yani şimdi değerli izleyicilerimiz, görüyorsunuz herkes yerlerde, arabalarda havlular koymuşlar camlara, çoluk çocuk perişan vaziyette. Hani bir saat olsa bekleyeceğiz. 9 saat, 10 saatten bahsediyoruz. Doğal olarak tabii bu sorunu çözecek olan burada bulunan gurbetçi vatandaşımız değil, devlet yetkilileri. Yani bunu söylerken sitem değil bu. Biz burada olanları aktarmaya çalışıyoruz. Tabii biz vatandaş olarak geliyoruz, devletimize kazandırıyoruz. Birazcık burada insanlarımıza yardımcı olmaları gerekiyor. Bunu düşünüyorum yani. Antalya'ya gittiğinizde fiyatları geçen yıllara göre kıyasladığınızda nasıl buldunuz? Çok fahiş fiyatlar. Çok yüksek. Nasıl abi? Yani Allah yüksekten kastın ne? Yani buyurun. Ben anlatayım. Şimdi mesela hani önceki gıda alışverişlerine bakıyorum. Acayip korkunç derecede yüksek. Tamam biz geliyoruz, alım gücümüz var ama olmayan insanları düşünmek dahi bile istemiyorum. Oteller, önceki sene aldığım otel 2.000 euro ise şimdi 4.000 euro olmuş. Arada böyle fiyat farkları var yani, öyle söyleyeyim size. Şimdi değerli izleyicilerimiz, bu konuyu bilakis girmek istedim. Şimdi ben de hep anlatıyorum. Şimdi koronavirüsü bazıları kendilerince fırsata çevirmeye çalıştılar. Şimdi burada şöyle bir tablo var bakın.
Tamam, gurbetçi vatandaşımız, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'ye bir sefer gelir, özür dilerim sizden, bir sefer kazıklanabilir ama bunun ikincisi olmaz. Sonra da turizmciler ağlıyor, turist gelmiyor. Kardeşim, biraz makul ve mantıklı olmak gerekiyor. Bakın ben bunu söylemiyorum. Vatandaşlarımız bizzat Antalya'ya gitmişler. 2 olan şey 4 olmuş. Yani hangi gerekçeyle geçen yılın acısını bu vatandaşımızdan çıkarmak ne derece doğru? Bunun da bilmesi lazım. Turizm Bakanı gidiyor, diyor ki turist gelsin gelsin diye çırpınıyor. Ama gelinen noktada görüyoruz ki turizm sektörüyle ilgili olarak ciddi bir sıkıntı var. Plaja gidiyorsun, şemsiye ayrı para. Yemek ayrı para. Yani 5 lira olan gazlı içecek nasıl 50 lira olur? Bunu anlamak imkansız. Çok zor bir durum. Yani Bir de şunu belirtmek istiyorum kısacası. Yani oradaki yaşayan Türkler markette aldığı fiyat başka. Bir de yurt dışından gelenlere daha başka bir fiyat uyguluyorlar. Bu çok yanlış bir şey. Şimdi mesela Gerçi biz kendimizi savunabiliyoruz. Karşı geliyoruz ama orada yabancılar var. Türk olmayanlar var. gelen turistler mesela yazık, o insanlara yazık yani. İnsan bir kere kazık atar ama çok özür diliyorum. Belki de tabir çok yanlış bir şey ama ikinci sefer kimse düşmez yani bu şeye. Evet, maalesef üzücü bir durum. Ben çok teşekkür ediyorum. biz teşekkür ederiz Sıla yoluna bize. Yok hayır, Sıla yoluna bize zaman ayırdığınız için. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. İnşallah kazasız Siz belasız. takip ediyoruz İnşallah. zaten. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Yolunuz açık olsun. İyi yolculuklar. Evet, değerli izleyicilerimiz, gördüğünüz gibi çoluk çocuk burada. Hepsi bekliyor. Şimdi enteresan bir görüntü göstereceğim size. Şimdi bakın. Burada 7-8 saatin üzerinde bekleyince vatandaşlarımızın halini. Şimdi bakın. Şurada bakın, beyefendi artık sıcaktan bunalmış yatıyor, görüyorsunuz. Bu kadar saat beklemek tabii vatandaşlarımızı çok yoruyor. İşte görüyorsunuz, çoluk çocuk güneşin altında. Yani buranın en azından bir gölgelik olması gerekiyor. İşte bu tablo pek çok noktada var. Bakın, herkes araçlarını bir şekilde çalıştırıyor ya da bu sıcakta ne kadar çalıştırabilirsin ki? Bir de çalıştırdığında arabanın egzozu arkadakini rahatsız ediyor. Böyle bir durum var. İşte bakın, bu bölge komple kalabalık. Vatandaşlar araçlarında 8-9 saat geçiriyor. Zor bir durum. Tabii bakın, gel 2-3 hafta tatil yap. Bunun ardından da böyle bir tabloyla karşılaş. Tabii ki zor oluyor. Çoluk çocuk burada. Bakın, görüyorsunuz değerli izleyicilerimiz, 9 saat. Tabii bu sadece Türkiye ile ilgili bir durum değil. Sakın beni yanlış anlamayın. Hani kötülemek falan değil. Bu şu anki tabloyu anlatıyorum. Vatandaşı konuşturuyoruz ki bilakis bilin görün diye. Şimdi 9 saat burada beklerseniz bu sıcağın altında tabii ki çoluk çocuk perişan olursunuz. Tamam, lavabo ihtiyacını karşılayabiliyor. Sıcak soğuk ikramlar olabiliyor. Evet. Evet, Almanya başta olmak üzere Fransa, İsviçre, Hollanda, Belçika, Avusturya plakaları yoğunlukta. Bakın, başlangıç noktası tam bura. Burada gelen vatandaşlar. Şimdi sizi ilk başlangıç noktasına götüreceğim. Şimdi bu tarafa doğru ilerledikçe sonradan gelenleri görüyorsunuz şu anda. Bu nokta gerçekten çok yoğun bir nokta. Ve bugünden sonra da dönüşler artacağı için buradaki aslında bu iyi günler 10 saat, yarın öbürsü gün size 12, 13, 14, 15 saate kadar çıkacak. Bakın, şimdi göstereceğim ben size vatandaşlarımızın nereden geldiğini, nasıl sıraya girdiğini. Şimdi bakın, vatandaş geldiğinde önce buradan sıraya alınıyor. Arkadaşım gösteriyor. Şimdi buradan Edirne'nin içinden geçiyorsunuz. Kapıkule'ye geldiğinizde önce sizi buraya alıyorlar. Ve buradan arka tarafa doğru, kuyruğa doğru geçiyorsunuz. İlerisi kuyruğun başlangıç noktası. En az 30 sıra var değerli izleyicilerimiz bu şekilde. Daha yolda bekletilenler de var. Evet, görüyorsunuz akın akın gurbetçi vatandaşlarımız Kapıkule'ye doğru geliyor ve bekleme noktasının ilk yerindeyiz. Burada vatandaşlarım şu an gelenleri yaklaşık 8-9 saatlik bir zaman zarfı bekliyor. 8-9 saat kadar burada, bu noktada vatandaşlarımız bekleyecekler. Evet, İsviçre plakalı bir araç, arkasında hemen Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika plakalı araçlar da gelmeye devam ediyor. Şimdi baktığımızda değerli izleyicilerimiz, yoğunluğun ilerleyen saatlerde daha da artacağı çok net bir şekilde anlaşılıyor. Çünkü pek çok vatandaşımız artık izinlerini tamamladı ve yaşamış oldukları ülkelere yavaş yavaş gidiyorlar. Görüyorsunuz değerli izleyicilerimiz, akın akın vatandaşlar geliyor. Gelmeye devam ediyorlar. Bakın, Kapıkule'ye giriş noktası değerli izleyiciler, bekleme noktası, daha sonra daha gümrüğe gidebilmeleri için bu vatandaşlarımızın uzun saatler beklemeleri gerekiyor. Evet, şimdi sıranın arkasına doğru gideceğiz. Şimdi arkadaşım size gösteriyor. Evet, tabii kuyruğu bekleyenleri görenlerin tabii ki moralleri bozuluyor. Hal böyle olunca da ortaya ciddi anlamda
Yani izin dönüş 2 ya da 3 haftanın ardından böyle bir tablonun çıkması tabii üzücü. Bu sorunun, bu bekleme sorununun mutlak surette çözülmesi gerekiyor.